Merhaba arkadaşlar, beni tanımayanlar için ben Uğur Ceylan, avukatlık yapıyorum. Bugünkü konumuz kripto paraların ve ABD borsalarının bu kadar sert bir şekilde düşmesinin sebebini anlatacağım. Biliyorsunuz kripto para borsaları çok sert bir şekilde düştü. Bitcoin 100 bin doların altına sarktı. Yine hakeza Ethereum yaklaşık 3 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Amerikan borsaları endeksi %2 civarında geri çekildi. Tabii ki Türkiye borsası da bundan nasibini aldı. Özellikle Amerikan piyasaları ve kripto para piyasaları çok sert bir şekilde bu durumdan etkilendi. Peki bu düşüş neden gerçekleşti? Şimdi size bunun sebebini anlatayım. Çinli bir şirket yeni bir yapay zeka modeli üretti ve bu aynı zamanda Amerikan yapay zeka teknolojilerine karşı üretilmiş bir teknoloji. Ve bu teknolojinin oldukça verimli olduğu ve fiyatının çok ucuz olduğu, bu nedenle de Amerikan yapay zeka teknolojilerini yerinden edeceği konuşuldu. Bu teknolojinin de adı DeepSeek. Size DeepSeek kurucusu Ilan Wenfen'i kısaca anlatmak istiyorum. Aslında bir quant trading uzmanı kendisi. Yani matematiksel modeller ve algoritmalar kullanarak otomatik hisse senedi, döviz alım satım gibi işlemleri yapan sistem geliştiren bir teknoloji girişimcisi. Ama Liang Wenfen'i buradan değil son dönemlerinde Çin'de çıkan en önemli yapay zeka girişimlerinden DeepSeek'in kurucusu olmasından dolayı tanıdık. Kendisi tipik bir Silikon Vadisi girişimcisinden farklı bir profile sahip. Liang finans alanında yapay zeka uygulamalarına odaklandı ve 2015 yılında Hideflyer adlı Quiet Trading şirketini kurdu. Hideflyer yapay zeka ve algoritmalar kullanarak hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörleri tespit eden bir quant fon. Şirket o kadar başarılı oldu ki 2017'den bu yana %151 getiri sağladı. Yani yaklaşık yıllık dolar bazında %13 getiri. Bu sürede Çin'in en büyük 300 şirketini içeren CSI 300 endeksi sadece %8 yükseldi. Böylece şirket kısa sürede Çin'in en büyük quant fonlarından biri haline geldi. Liang'ın asıl hedefi Artificial General Intelligence'tı. Liang'ın vizyonu tam olarak açıklanamıyordu. Sadece bir şey inşa edeceğim ve bu oyunu değiştirecek diyordu. CPU'ları satın alma kararı aslında bu işin dönüm noktası oldu. Çünkü 2022'de Amerika Birleşik Devletleri Çin'e ileri teknoloji çiplerinin satışını yasakladı. Ama Liang elinde önceden satın aldığı 10 binden fazla Nvidia A100 CPU'su vardı. Yani eski model. Mayıs 2023'te DeepSeek'i kurdu ve şirket tamamen yapay genel zeka yani insan seviyesinde veya üstünde düşünülebilen bir AI geliştirmeye odaklandı. Ventura Capital şirketleri kısa vadede kar göremedikleri için buna yatırım yapmak istemediler açıkçası. Yani Hideflyer desteği yetti sadece. Liang'ın şöyle bir söylemi olmuştu. Çin artık takipçi olmaktan çıkmalı. İnovasyon için para değil, güven ve yetenek organizasyonu gerekiyor. Kapalı kaynak yaklaşımlar sadece geçici olarak başkalarının sizi yakalamasını geciktirebilir diyerek aslında inovasyonunu ortaya koydu. ChatGPT'nin ve Gemini'nin fiyatları oldukça yüksek. Ama bu yapay zeka teknolojisi olan DeepSeek oldukça ucuz. Böyle bir yapay zeka teknolojisinin Çin'de çıkması Amerika için aslında çok büyük bir tehdit. Bu tehdide karşı Amerika oldukça rahatsız oldu açıkçası. Özellikle çip şirketleri bu durumdan dolayı değer kaybetti. Teknoloji şirketleri yine hakeza değer kaybetti. Peki bu gerçekten bir ChatGPT'nin ya da Gemini'nin yerini tutabilecek mi? Bunu öncelikle zaman gösterecek ama tutamayacağı noktasında bir takım argümanlarım olacak. Onları da size anlatacağım. Öncelikle bu teknoloji Çin'de üretildi. Böyle söylemler çıkıyor ama henüz çok profesyonel testlerden geçilmedi. Yani profesyonel testlerden sonra belki değişebilir bu durum. Yani Çin'in böyle bir devleşme durumu değişebilir. Yani dolayısıyla tekrar geri plana düşebilir. Çin bu konuda gerçekten Amerika'nın karşısına çıkabildiği ve Amerika'ya da bir gözdağı vermiş oldu. Amerika borsaları için, Amerika'nın geleceği için oldukça kötü bir senaryo. Çünkü Amerika biliyorsunuz her şeyin en önünde olmak isteyen bir devlet. Ve bunun için çok ciddi yatırımlar yapıyor. Milyar dolarlar, trilyon dolarlar yatırımlar yapıyor. Çinli üreticilerin çok daha düşük bir yatırımla bu kadar başarılı bir yapay zeka teknolojisini çıkartması Amerika piyasalarını oldukça zorladı ve rahatsız etti. Tabii ki zaman gösterecek. Yani bu iki devlet teknoloji birbiriyle rekabet edecek
Amerika Çin'den bir şeyler alacak, Çin Amerika'dan yine bir şeyler alacak ve kendi teknolojilerine adapte edecekler. Tabii ki en sonunda hangisi daha çok satılırsa, hangisi ticari olarak daha fazla alım noktasında tercih edilirse o kazanacak. Ama burada tabii ki en önemli noktalardan birisi gerçekten bu DeepSeek teknolojisinin, yapay zeka teknolojisinin düşük maliyetli olması. Çünkü Çinli yetkililer bu işin maliyetini yaklaşık 5-6 milyon dolar bandında olduğunu açıkladılar. Ve bu teknolojinin de yapay zeka destekle Nvidia'nın teknolojik cihazlarıyla yapılmadığı için, yani eski sistem Nvidia çipleriyle üretildiği için bu ve bunun gibi böyle yapay zeka destekli büyük teknoloji devleri bu durumdan oldukça etkilenebilir. Yani şöyle düşünebilir yatırımcı, yani biz bu teknolojiye biraz fazla mı değer yükledik ki borsaların düşüşü de bunu gösteriyor aslında. İnsanlar hani biz buna fazla değer yükledik, fazla şişirmiş olabiliriz gibi düşündü ve birçok yatırımcı mallarını sattı ve borsalarda düşüşe sebep oldu. Aynı zamanda bu Çinli şirketin üretmiş olduğu kodlar açık kodlardır. Haliyle Amerika yapay zeka şirketleri bu kodları alıp kendi yapay zeka projelerini çok kolay bir şekilde enjekte edebilir. Yani birleştirebilir. Daha güçlü performanslar da elde edebilir. Çinli teknoloji şirketinin ön plana çıkmasını muhtemel olarak Amerika'daki şirketler çok istemeyecektir. Daha çok Amerikan hükümeti istemeyecektir. Her ne olursa olsun maliyeti biraz yüksek olsa bile Amerika şirketleri yapay zeka teknolojisine ihtiyaçları olduğu zaman muhtemel olarak OpenAI ya da Gemini gibi şirketlerle işbirliği yapacağını düşünüyorum. Çünkü öbür türlü biliyorsunuz yapay zeka teknolojilerinde Çin üzerinden çıkartılan teknolojik ürünlerde o teknolojik üründeki bilgiler Çin'in altyapısına giriyor. Yani Çin istihbaratının aslında bilgisi olmuş oluyor. Büyük bir Amerikan şirketi de istihbarat bilgilerini Çin'e vermek istemeyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle çok fazla Amerikalı kurumsal şirket aslında bu topa girmeyecektir diye düşünüyorum. Bu nedenle bu Çinli şirketin çok fazla güçlenmesinin önüne şimdilik geçilecektir. Peki arkadaşlar, bu ne demek oluyor? Şimdi Amerikan borsalarının ciddi anlamda sert düşüşü ve düzeltme yapması gerekiyordu aslında. Yapması gereken bir şeydi. Çünkü Nvidia şirketi özellikle son 2-3 senedir efsane oranda arttı. Yani bu kadar artış sonsuza dek gidemez ya. Yani bir yerde artık durması lazım, dinlenmesi lazım. Yani bir ürün sonsuza dek çıkamaz. Özellikle mesela yazılım şirketleri son dönemde çok sert artışlar yapmıştı. Bunun da bir düzeltmesi olması gerekiyordu. Bir süre daha bu düzeltmeler olabilir gibi geliyor. Tamam, yazılım şirketleri düştü, değer kaybetti ama kripto paralar neden düştü diyecek olursanız bunlar genelde birlikte hareket ederler dostlar. Çünkü kripto paralar sonuçta bir teknoloji ürünüdür. Dolayısıyla bir yazılım şirketi gibi değerlendiriliyor. Hal böyle olunca kripto paralar da değer kaybediyor, yani yazılım şirketleri değer kaybedince kripto paralar da değer kaybediyor. Hatta daha fazla kaybediyor. Çünkü daha sağlam olmadığı için. Bu nedenle nacizane görüşüm her zaman düştükçe toplama ve peyderpey alma stratejisinin iyi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki kendi risk analizi kendiniz yapın. Çünkü zamanında almak gerekiyordu. Yani aslında biraz gecikildi. Özellikle Nasdaq 12-13 bin dolar seviyelerindeyken alınsaydı çok güzel zaten kazançlar verdi bu ürünler. Ama tabii ki artık biraz riskli noktalarda olduğumuzu da söylemek istiyorum. Bir süre daha bu yatırım araçları çok sert bir şekilde gitmeyecektir. Bunun etkileri bir süre devam edecektir. Bu arada anlattıklarımın da hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir dostlarım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu arada bu kanala abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.